Tanrı'dan sana. Beni dinle. Ağladığını duyuyorum. Sesin karanlığı geçip, bulutlardan süzülüp, yıldızların ışığında parlayıp, güneşin ışığında kalbimin yolunu buluyor. Kapana sıkılmış bir tavşanın çığlığı, annesinin yuvasından düşmüş bir serçe, bir gölde umutsuzca çırpınan çocuk bana acı verir. Sesini duyduğumu bil. Huzurlu ol. Sakin ol. Acının sebebini ve ilacını biliyorum ve sana kurtuluşunu getiriyorum. Yıllar içinde dağılan çocukluk hayallerini ağlıyorsun. Başarısızlıkla yıkılan özgüvenini ağlıyorsun. Harcanan yeteneklerini ağlıyorsun. Acıyla kendine bakıyorsun ve havuzda gördüğün aksine dehşetle sırtını dönüyorsun. Utancın kansız gözleriyle sana bakan bu insanlığın yüz karası da kim? Tavrının asaleti, bedeninin güzelliği, zihninin açıklığı, dilinin zekası. Kim çaldı onları? Hırsızın kim olduğunu biliyor musun benim gibi? Babanın tarlasında başını çimenden yastığına koyduğunda ve bulutlar katedraline baktığında, Babil'in tüm altınlarının bir gün senin olacağını düşünmüştün. Kitaplardan okudukça, tabletlere yazdıkça, Süleyman'ın tüm bilgeliğinin sana geçeceğine inanmıştın. Ve mevsimler yıllara dönüşürken, kendi cennet bahçende yüce hükümdarlığını sürecektin. O planları, hayalleri, umut tohumlarını içine kimin ektiğini hatırlıyor musun? Hatırlayamazsın. Annenin rahminden çıktığın ve benim elimi yumuşak alnına dayadığım o anı hatırlayamazsın. En iyi dileklerimin senin olması için kulağına fısıldadığım sırrı hatırlayamazsın. Sırrımızı hatırlıyor musun? Hatırlayamazsın. Geçen yıllar anılarını yok etti. Zihnini korku, şüphe, endişe, nefretle doldurdu. O canavarların barındığı yerde artık neşeli anılara yer yok. Ağlama artık. Ağlama. Ben seninleyim. Ve bu an yaşamın dönüm noktası. Her şey tıpkı annenin rahminde geçirdiğin zaman gibi geçip gitti. Geçmiş öldü. Bugün sen yaşayan ölü olmaktan kurtuluyorsun. Bugün ağzımı ağzına koyuyorum. Gözlerimi gözlerine. Bugün sana gelmeni emrediyorum. Mahşerin mezarından çıkıp yeni bir hayata başlayacaksın. Bugün senin doğum günün. Bugün senin yeni doğum günün. İlk yaşamın. Tıpkı bir tiyatro oyunu gibi öncekiler yalnızca provaydı. Bu kez perde kalktı. Bu kez dünya izliyor ve alkışlamak için bekliyor. Bu kez kaybetmeyeceksin. Mumlarını yak. Pastanı kez. Yeniden doğdun. Kozasından çıkan bir kelebek gibi uçacaksın. Dilediğin kadar yüksekten uç. Başında benim elimi hisset. Ellerinde ellerimi. Benim bilgeliğime katıl. Doğarken duyup unuttuğun sırrı seninle yine paylaşmama izin ver. Sen benim en büyük mucizemsin. Sen dünyanın en büyük mucizesisin. Bunlar duyduğun ilk sözcüklerdi. Sonra ağladın. Herkes ağladı. O zaman bana inanmadın ve bu inançsızlığını giderecek hiçbir şey olmadı bunca yıldır.
En aşağılık işleri bile beceremediğini düşünürken nasıl bir mucize olabilirsin? En önemsiz sorumluluklarla yüklenmişken ve kendine güvenini kaybetmişken nasıl bir mucize olabilirsin? Borç içine batmışken ve yarınki ekmeğini nasıl kazanacağını düşünerek uyuyamazken nasıl bir mucize olabilirsin? Yeter. Olan oldu artık. Oysa kaç peygamber, kaç bilge, kaç şair, kaç ressam, kaç besteci, kaç bilim adamı, kaç filozof ve mesih gönderdim. Hepsi de ilahiliğinden, tanrısal potansiyelinden ve başarının sırlarından bahsediyorlardı. Onlara nasıl davrandın? Hala seni seviyorum ve şu anda bu kelimelerle seninleyim. Tanrı'nın insanların yaralarını iyileştirmek için elini ikinci kez onların üzerine koyacağını söyleyen peygamberi doğrulamak için. Elim yine üzerinde. Bu ikinci kez. Sen benim kalıntımsın, benim bir parçamsın. Bunu söylemeye gerek yok. Bilmiyor muydun? Duymamış mıydın? En başında sana söylenmemiş miydi? Dünyanın yaratılışından anlamamış mıydın? Bilmiyordun. Duymamıştın. Anlamamıştın. Sana özel bir eser olduğun söylenmişti. Sebepleri asil, şekil ve hareketleri etkili, hayranlık verici ve meleksi, Tanrı gibi anlayışlı. Sana toprağın tuzu olduğun söylenmişti. Sana dağları bile oynatmanın sırrı verilmişti. İmkansızı başarmanın sırrı verilmişti. Sen kimseye inanmadın. Mutluluk haritanı yaktın. Zihninin huzurundan vazgeçtin. Zafere giden kaderinin yolundaki mumları söndürdün. Sonra tökezledin. Kayıp ve korkmuş bir halde kendine acımanın karanlığında kendi yarattığın cehenneme düşene dek. Ağladın sonra. Seni düşüren talihine küfür edip göğsüne vurdun. Kendi miskin düşüncelerinin sonuçlarını kabul etmedin. Tembelliğinin ve başarısızlığının sorumluluğunu yükleyecek bir günah keçisi aradın. Hem de buldun. Beni suçladın. Engellerinin, başarısızlığının, fırsat bulamamanın Tanrı'nın istediği olduğunu haykırdın. Yanılıyordun. Elimizdekilere bir bakalım. İlk önce engellerine bakalım. Araçların olmazsa yeni bir yaşam kurmanı nasıl isterim? Kör müsün? Güneşin doğup battığına şahitlik etmiyor musun? Hayır, görüyorsun ve gözlerine yerleştirdiğim 100 milyonlarca alıcı, yaprağın büyüsünden, bir kar tanesinden, bir gölgeden, bir kartaldan, bir çocuktan, bir buluttan, bir yıldızdan, bir gülden, bir gök kuşağından ve aşk dolu bir bakıştan zevk almanı sağlıyor. Hayır duası et. Sağır mısın? Bir bebek sen duymadan gülüp ağlayabilir mi? Hayır, duyuyorsun. Kulaklarına yerleştirdiğim 24 bin tel ağaçlardaki rüzgarla titreşiyor. Kayalıklardaki gelgitle, operanın haşmetiyle, bülbülün çığlığıyla, oyun oynayan çocukların cıvıltısıyla ve seni seviyorum sözcükleriyle. Yine şükret. Dilsiz misin? Dudakların ileri geri oynayıp yalnızca tükürük mü üretiyor? Hayır, konuşabiliyorsun. Diğer hiçbir yarattıklarımın yapamadığı bir şey bu. Sözcüklerin sinirliği sakinleştiriyor, umutsuza umut veriyor, vazgeçeni heveslendiriyor, yenilmişse destek veriyor, cahile öğretiyor ve seni seviyorum diyor.
Tekrar şükret. Sakat mısın? Muhtaç vücudun yer mi işgal ediyor? Hayır, hareket edebiliyorsun. Sen ufak bir alana hapsolmuş, rüzgar ve dünya tarafından rahatsız edilen bir ağaç değilsin. Koşup dans edip çalışabilirsin. Sana 500 kas, 200 kemik ve 7 mil sinir teli verdim. Hepsini ben ayarladım senin için. Yine şükret. Sevilmiyor ve sevmiyor musun? Gece ve gündüz yalnızlık mı sarmalıyor seni? Hayır, artık değil. Artık sırrını biliyorsun. Sevgiyi alabilmek için onu karşılık beklemeden vermelisin. Kendini iyi hissetmek, tatmin olmak ya da gurur için sevmek değildir. Sevgi, karşılığı beklenmeyen bir ödüldür. Bencil olmadan sevmenin artık başlı başına bir ödül olduğunu biliyorsun. Sevgi karşılık bulmasa da kaybolmaz. Verdiğin sevgi sana geri döner. Kalbini temizler ve yumuşatır. Bir daha şükret. 2 kere şükret. Kalbin mi zayıf? Kanıyor mu ya da yaşamını sürdüremiyor mu? Hayır, kalbin güçlü. Göğsüne dokun ve ritmini hisset. Kalbin saatlerce, günlerce, gecelerce atıyor. Her sene 36 milyon vuruş yapıyor. 60 bin damardan yılda 600 galon kan pompalıyor. İnsanoğlu asla böyle bir makine icat edemedi. Tekrar şükret. Bir cilt hastalığın mı var? Sen yaklaşınca insanlar korkuyla kaçıyorlar mı? Hayır. Cildin temiz ve bir harika. Onu yalnızca sabunlaman ve ona bakman gerekiyor. Zaman içinde tüm çelikler yıpranır, paslanır ama cildine bir şey olmaz. En güçlü metaller bile kullandıkça yıpranır ama seni sardığım o tabaka yıpranmaz. Sürekli kendini yeniler. Eski hücreler yerini yenilere bırakır. Tekrar şükret. Ciğerlerin mi kirli? Yaşamın nefesi vücuduna girerken zorlanıyor mu? Hayır. Yaşama açılan lombarların kendi yarattığın en pis ortamlarda bile sana destek oluyor. Ve sana yaşam veren oksijeni getirip vücudunu artık gazlardan arındırıyor. Bir daha şükret. Kanın zehirli mi? Su ve cerahatle mi dolu? Hayır. Kanının içinde 22 trilyon kan hücresi, her hücrede milyonlarca molekül, her molekülün içinde her saniyede 10 milyon defadan fazla titreşen bir atom var. Her saniye 2 milyon kan hücren ölüyor. Yerine 2 milyon yeni hücre geliyor. Ve bu doğduğun günden beri oluyor. Her zaman içinde olan şimdi dışında da oluyor. Bir kez daha şükret. Aklını mı kullanamıyorsun? Artık kendi kendine düşünemiyor musun? Hayır. Beynin evrendeki en karmaşık yapı. Biliyorum, içinde 13 milyar sinir hücresi var. Dünyadaki insan sayısından çok daha fazla. Her gördüğünü, her sesi, her tadı, her korkuyu, her hareketini doğduğundan beri dosyalıyor. Hücrelerinin içine 1000 milyar protein molekülü yerleştirdim. Yaşamındaki her olay yalnızca hatırlanmayı bekliyor orada ve beynine vücudunun kontrolünde yardımcı olsunlar diye vücuduna 4 milyon acı hissini sağlayan yapı, 500 bin dokunma dedektörü ve 200 binden fazla ısı dedektörü koydum.
Hiçbir devletin altını senden daha iyi korunmuyor. Hiçbir antik harika senden daha yüce değil. Sen benim en iyi eserimsin. İçinde dünyanın en büyük şehirlerini yok edebilecek ve yeniden kurabilecek güçte atom enerjisi var. Fakir misin? Cüzdanda hiç altın ya da gümüş yok mu? Hayır, sen zenginsin. Şimdi servetini birlikte daha iyi hesapladık. Listedekileri tekrar say ve iyice öğren. Neden kendine ihanet ettin? Neden tüm hayır dualarının elinden alındığını düşünüp de ağlıyorsun? Neden güçsüz olduğuna ve hayatını değiştiremeyeceğine inanarak kendini aldatıyorsun? Yeteneğin, duyuların, zekan, zevklerin, içgüdülerin, hislerin ve onurun yok mu? Umudun yok mu? Neden gölgelerde sürünüyorsun? Cehennemin rutubetine çağrılmayı bekleyen yenik bir dev gibi. Çok şeyin var. Hayır duaların bardağından taşıyor. Onları sana öyle bir cömertlik ve sıklıkla verdim ki lüks içinde şımarmış bir çocuk gibisin. Onların farkında değilsin. Cevap ver bana. Kendine cevap ver. Yaşlı, hasta, sakat, muhtaç ama zengin bir adam senin hafife aldığın o kutsallığa sahip olabilmek için kasasındaki tüm altını verirdi. O halde mutluluk ve başarının ilk sırrını öğren. Bu senin hazinen. Bugünden başlayarak yeni ve daha iyi bir gelecek kurmana yarayacak araç gereç. O yüzden şimdi sana diyorum ki, şükretmen gerekenleri gör ve şimdiden benim en büyük eserim olduğunu bil. Bu yaşayan bir ölü olmaktan kurtulmanı ve dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirmeni sağlayacak ilk kural. Yoksulluk içinde öğrendiğin derslere şükret. Çünkü az şeyi olan fakir değildir. Yalnızca çok isteyen fakirdir. Gerçek güvenlik insanın sahip olduklarında değil, sahip olamadıklarındadır. Başarısızlığına sebep olan engellerin nerede? Onlar yalnızca senin zihnindedir. Şükretmen gerekenleri gör. İkinci kuralda birinciye benziyor. Nadideliğini ilan et. Kendini ufak tefek şeylerle uğraşmaya mahkum ettin. Ve orada başarısızlığını affedemeyerek, kendi nefretinle, kendini yok ederek, kendi cezalandırarak, kendine karşı ve başkalarına karşı işlediğin suçlardan iğrenerek öylece yatıyorsun. Şaşkın değil misin? Sen kendini affedemezken benim seni nasıl olup da affettiğimi, günahlarını ve acınacak halini nasıl bağışladığımı anlayamıyorsun. Şimdi sana 3 neden sayıyorum. Bana ihtiyacın var. Sen sıradanlığın gri yığını içinde yok oluşa doğru giden bir hayvan sürüsü değilsin. Ve sen bir tanesin. Rembrandt'ın bir resmini, Degas'ın bronz bir heykelini ya da Shakespeare'in bir oyununu düşün. Bu kadar değerli olmalarının 2 nedeni var. Onların yaratıcıları ustalardır ve sayıları azdır. Ayrıca onların bir eşine rastlamak mümkündür. Bu yüzden sen dünya üzerindeki en değerli hazinesin. Çünkü seni kimin yarattığını biliyorsun. Ve sen yalnızca bir tanesin. Dünya kurulduğundan beri senin tıpatıp aynın bir kişi daha olmamıştır. Dünyanın sonu gelene kadar da asla senden bir tane daha olmayacaktır. Özelliğinin ve tekliğinin hiçbir zaman farkına varmadın. Yine de dünyadaki en nadide varlıksın. Yüce aşk anında
Babandan sayısız aşk tohumu aktı. 400 milyondan fazla. Hepsi annenin içinde yüzerken öldü. Bir tanesi hariç, sen. Annenin sevgi dolu sıcaklığında yaşadın. Diğer yarını annenden tek bir hücre, 2 milyon tanesi ancak bir meşe palamudunu dolduracak kadar ufak bir hücre arayarak. Yine de sen tüm imkansızlıklara rağmen o karanlık ve felaket okyanusunda yaşadın. O ölümsüz hücreyi buldun. Onunla birleştin ve yeni bir yaşama başladın. Senin yaşamına. Sen geldin. Her çocuk gibi henüz insandan umudunu kesmediğin mesajını getirdin. İki hücre bir mucizede birleşti. İkisinde de 23 kromozom ve her kromozomda yüzlerce gen olan, her biri gözlerinin renginden davranışlarına, beyninin ölçüsüne kadar senin özelliklerini taşıyan iki hücre. Tek buyruğumla babanın 400 milyon sperminden biriyle annenin ve babanın kromozomlarındaki yüzlerce genden birini birleştirip her biri diğerinden farklı 300 bin milyar insan yaratabilirdim. Ama kimi yarattım? Seni. Tek bir tür, en nadide, paha biçilmez bir hazine. Zihni, konuşması, görünüşü, hareketleri, davranışları yaşamış, yaşayan ve yaşayacak hiçbir kimseye benzemeyen seni yarattım. Bir kralın hazinesine bedelken kendini niye kuruşla ölçüyorsun? Seni aşağılayanları neden dinledin? Daha da kötüsü onlara neden inandın? Artık nadideliğini karanlıkta saklama. Onu göster, dünyaya göster. Kardeşinin yürüdüğü gibi yürümeye, liderinin konuştuğu gibi konuşmaya, vasatların çalıştığı gibi çalışmaya çalışma. Bir başkasının yaptığını yapma. Asla taklit etme. Şeytanı taklit eden örneği yaşar. İyiyi taklit eden yetersiz kalır. Kimseyi taklit etme. Kendin ol. Nadideliğini, eşsizliğini dünyaya göster. Ve onlar seni altınla yıkasınlar. İşte bu da ikinci kuraldır. Hiçbir engelin yok. Sen sıradan değilsin. Kendine aldattığını kabul et. Sıradaki şikayetin ne? Hiç mi fırsat çıkmıyor önüne? Öğüdümü dinle. Hepsi geçecek. Çünkü sana her türlü işte başarının kuralını veriyorum. Yüzyıllarca önce bu kural atalarına bir dağın tepesinde verilmişti. Bazıları kurala uydu ve yaşamları mutluluğun meyveleriyle, başarıyla, altınla ve huzurla doldu. Çoğu dinlemedi. Büyülü yollara başvurdular. Garip yollara girdiler. Ya da yaşamın zenginliklerine kavuşmak için şans denen şeytanı beklediler. Ümitsizce beklediler. Tıpkı senin gibi. Sonra ağladılar. Senin ağladığın gibi. Şanssızlıklarını bana bağlayarak. Kural basit. Genç ya da yaşlı, dilenci ya da kral, siyah ya da beyaz, erkek ya da dişi. Hepsi sırrı kendi yaralarına kullanabilirler. Başarının tüm o kuralları, sözleri, yazıları içinde yalnızca bir metot hiç başarısız olmamıştır. Onunla 1 mil gitmek için çaba gösteren 2 mil gider. Bu 3. kural. Bu zenginlikler yaratan ve rüyalarından bile daha öteye giden bir sır. 1 mil daha git. Başarının tek yolu senden beklenenden daha iyisini yapmaktır. İşin ne olursa olsun. Bu dünya kurulduğundan beri her başarılı insanın yaptığı şeydir. Kendini sıradanlaşmaya mahkum etmenin yolu yalnızca karşılığını aldığın kadarını yapmaktır. Eğer aldığın gümüşten fazlasını vermişsen aldatıldığını düşünme. Verdiğin güzelliklerin bir
terazisi vardır. Eğer bugün karşılığını alamazsan yarın mutlaka 10 katını alırsın. Sıradanlık 1 mil bile getirmez. Neden kendimi aldatayım diye düşünür. Ama sen sıradan değilsin. 1 mil daha ilerlemek kendi rızanla elde edeceğin bir ayrıcalıktır. Yapamazsın, onu engellememelisin. Eğer bırakırsan, diğerleri kadarıyla yetinirsen, başarısızlığının tek suçlusu sen olursun. Sebep ve sonuç, araç ve hedef, tohum ve meyve bunlar ayrılamaz. Sonuç sebepten doğar. Hedef araçların içinde vardır ve meyve her zaman tohumundadır. 1 mil daha git. Takdir bilmeyen biri için çalıştığını düşünüp kendine dert etme. Ona daha fazla hizmet ver ve onun yerine bırak. Alacaklı olduğun ben olayım. O zaman bileceksin ki her dakika, her verdiğin ekstra hizmet benim tarafımdan karşılığını bulacaktır. Ödülün zamanında gelmeyecek diye endişelenme. Ödeme ne kadar gecikirse senin için o kadar daha iyi. Başarıyı çağıramazsın ancak onu hak edersin ve artık onun az bulunan ödülünü almanın sırrını biliyorsun. 1 mil daha git. Sen benim en büyük mucizemsin. Sen dünyanın en büyük mucizesisin. Başarı ve mutluluğun 3 kuralı var. Şükretmen gerekenleri gör, nadideliğini ilan et, 1 mil daha git. Sabırlı ol. Bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olmaz. Zorluklarla kazandıkların elinde daha uzun süre kalır. Yeni hayatına başlarken korkma. Her soylu başarı risklerini de beraberinde taşır. Birini kazanmaktan korkan daha fazlasını hiç kazanamaz. Artık bir mucize olduğunu biliyorsun ve mucizede korku olmaz. Gururlan. Sen dikkatsiz bir yaratıcının bir laboratuvardaki deneyinin ürünü değilsin. Anlayamadığın güçlerin esiri değilsin. Sen yalnızca benim gücümün özgür bir dışa vurumunun, yalnızca benim sevgimin ürünüsün. Sen bir amaçla yapıldın. Ellerimi hisset. Sözlerimi duy. Bana ihtiyacın var ve benim de sana. Yeniden inşa edeceğimiz bir dünyamız var. Bunun için bir mucize gerekiyorsa bundan bize ne? Her ikimiz de mucizeyiz ve şimdi birbirimize sahibiz. Seni dev bir dalgadan alıp çaresizce kumlara çarptığım günden beri sana olan inancımı hiç kaybetmedim. Zamanı ölçmeye kalkarsan bu 500 milyon yıl önceydi. 30 bin yıl önce kusursuzluğa ulaşana dek birçok model, şekil, ölçü denedim. Bunca yıldır seni düzeltmek için hiç çaba sarf etmedim. Bir mucize nasıl düzelebilir ki? Ya da düzeltilebilir ki? Sen bir mücevherdin ve ben de memnun olmuştum. Sana bu dünyayı ve hakimiyetini verdim. Sonra tam potansiyeline ulaşman için bir kez daha sana elimi verdim. Evrendeki hiçbir yaratığa bahşedilmeyen güçler verdim. Sana düşünme gücü verdim. Sana sevme gücü verdim. Sana seçme gücü verdim. Sana gülme gücü verdim. Sana hayal etme gücü verdim. Sana yaratma gücü verdim. Sana plan yapma gücü verdim. Sana konuşma gücü verdim. Sana dua etme gücü verdim. Seninle sınırsız bir gurur duyuyorum. Sen benim son eserimsin. Tam bir yaşayan varlık. Her iklime, her güçlüğe, her zorlanmaya uyum sağlayabilen, benden yardım beklemeden kendi kaderiyle başa çıkabilen, kendisi ve insanlık için en iyiyi içgüdüleriyle değil, düşünceyle gösterebilen. Böylece başarı ve mutluluğun 4. kuralına geldik. Hiçbir meleğime vermediğim bir güç bu. Sana seçme gücü verdim.
Bu armağanla seni meleklerimden de üstün seviyeye koydum. Çünkü meleklerin günahı seçme hakları yoktur. Sana kaderinin tüm kontrolünü verdim. Kendi özgür iradenle kendi yaratılışının doğasını belirlemene izin verdim. Ne cennete ne de dünyaya ait olmak zorundasın. Kendini istediğin şekle sokmakta özgürsün. En düşük yaşam biçimini benimsemekte de özgürsün ya da ruhunun değerlendirmesiyle en yüce formda yeniden doğabilirsin ki onlar ilahidir. Senin yüce gücünü, seçme gücünü elinden almadım ki hiç. Bu inanılmaz güçle ne yaptın? Kendine bak. Yaşamında yaptığın seçimleri düşün ve hatırla. Şimdi o acı anları yaşamamak için bir şansın daha olsaydı, dizlerinin üstüne çökerdin. Geçmiş geçmiştir. Şimdi dördüncü büyük kuralı da biliyorsun. Mutluluk ve başarının dördüncü kuralını. Seçme gücünü akıllıca kullan. Sevmeyi seç, nefreti değil. Gülmeyi seç, ağlamayı değil. Yaratmayı seç, yok etmeyi değil. Azmi seç, vazgeçmeyi değil. Yüceltmeyi seç, dedikoduyu değil. İyileştirmeyi seç, yaralamayı değil. Vermeyi seç, ertelemeyi değil. Büyümeyi seç, bozulmayı değil. Dua etmeyi seç, küfretmeyi değil. Yaşamayı seç, ölmeyi değil. Artık şanssızlıklarının benim isteğime bağlı olmadığını biliyorsun. Tüm güç senin. Tüm güç senin içindeydi ve seni insanlıktan çıkaran davranışların ve düşüncelerin senin yaptıklarının sonucuydu. Benim yaptıklarımın değil. Senin küçük doğan için benim güç armağanlarım çok fazlaydı. Artık büyüdün, akıllandın ve toprağın meyveleri senin olacak. Sen harikalarla dolusun. Potansiyelinin sınırı yok. Yarattıklarımın içinde senden başka kim ateşi buldu? Kim yer çekimi kanununu keşfetti? Gökyüzünü delip geçti. Hastalıklara şifa buldu. Bir daha asla kendini aşağılama. Hiçbir zaman yaşamın kırıntılarıyla yetinme. Şimdi, bugünden itibaren asla yeteneklerini gizleme. Bugünden zevk al ve yarından, yarınlardan sen dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirdin. Sen yaşayan bir ölü olmaktan kurtuldun. Artık asla kendine acımayacaksın ve her yeni gün senin için başarı ve neşe olacak. Sen yeniden doğdun. İyi ki doğdun. Daha önce olduğu gibi başarısızlık ve mutsuzluğu ya da başarı ve mutluluğu seçebilirsin. Seçim senin. Seçim tamamen senin. Ben ancak önceki gibi izleyebilirim. Gururla ya da acıyla. O halde mutluluk ve başarının 4 kuralını anımsa. Şükretmen gerekenleri gör. Nadideliğini, eşsizliğini ilan et. 1 mil daha git. Seçme gücünü akıllıca kullan. Diğer 4'ünü gerçekleştirebilmek için bir şey daha yap. Her şeyi sevgiyle yap. Kendini severek, doğayı severek, başkalarını severek, beni severek, artık gözyaşlarını sil, uzanıp ellerimi tut ve dik dur. Bugün sana şu bildirildi. Sen dünyanın en büyük mucizesisin. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Sevgiler.